Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu seride bildiğiniz gibi ağaçlara yönelik efsaneleri masaya yatırıyor ve bilimsel olarak bu efsanelerin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bu programda da incir ve zeytin birlikteliği üzerine kurulan bir takım efsaneler var. Bu efsaneler ne kadar doğru, ne kadar yanlış bunu anlamaya çalışacağız. Efsane der ki, zeytin bahçeleri içerisinde konuşlanan, dikilen bir takım incir ağaçları ballandığı zaman bu zeytinlere zarar veren zeytin sinekleri zeytinlere gitmeyecek, ballandığı için incire gelecek ve bu zeytin sinekleri ne demekse, nasıl bir mantıksa incirin balı da bunlara zehirli geleceği için öldüreceğine yönelik bir takım efsanenin içerisinde iddialar var. Efsanenin temeli aslında çok eskilere dayanmıyor. Çok kısa bir süre önce bir zeytin kooperatifinin yönetim kurulu üyesi bir efsane attı ortaya. Dedi ki eskiden özellikle mübadele öncesi yani 1920'li yıllardan önce Ege bölgesinde yaşayan Rum diye tabir ettiğimiz insanlar, zeytincilikle uğraşan insanlar zeytinle incir ağacını birlikte diktikleri için özellikle zeytin sineğine karşı çok iyi bir mücadele ettiklerini iddia etti. Ancak mübadele sonrası yani 1924'ten sonra Ege'ye gelen insanları bunu algılayamadıkları ve mevcut incir ağaçlarını yani zeytin bahçeleri içerisindeki incir ağaçlarını kestikleri için şu an zeytin sineğiyle mücadele etmekte zorlandıklarını anlattı. Aynı kooperatifte başkan yardımcısı olan bir profesör doktor var. Bu profesör doktor da kardeşim bu iş doğru değil diye resmi ve bilimsel bir açıklama yapmış olmasına rağmen artık bu bir inanış, bir efsane olmuştur. Kulaktan kulağa yayıla artık doğrusunu kimse anlamak, dinlemek ve bunun doğrusu nedir diye araştırmak gibi bir endişe içerisinde dahi kapılmamıştır. Biraz daha şöyle farklı açıdan bakarak sanki Yunanistan'dan gelen insanlar zeytinle ilgili hiçbir şeyden anlamıyormuş, hiçbir bilgileri yokmuş. Buraya geldiklerinde ilk defa zeytinle tanışmışlar gibi bir algı yaratıyor. Aslında mübadele sırasında Yunanistan'dan gelen Türkler orada yaşadıkları konuma göre, yere göre, coğrafya şartlarına göre Türkiye içerisindeki belli yerlere yerleştirildi. Mesela Yunanistan'da bir sahil kasabasında yaşayan insan temel olarak neyle geçinir? Muhtemelen balıkçılıkla geçineceği için daha çok bunları sahil kasabalarına yerleştirme gibi daha böyle içeride coğrafi açıdan denizden uzak dağlık bölgelerdeki insanlar da oradaki geçim kaynaklarını 3 aşağı 5 neyse Türkiye'de de hangi yerlere yerleştirileceği, bunların bu anlamda geçimlerini sağlayabilmelerini, bundan sonraki yaşamlarını ikame edebilmeleri için neler yapabileceklerine dair yani çok böyle titiz bir çalışma olup olmadığını iddia edemem. Ancak mantıken böyle bir yerleşim gösterir. Öyle bir aşağılık duygusu içerisindeyiz ki aslında biz. Yani efsane temeline bakarsanız Rumlar zeytin ve incir ağacını birlikte yetiştiriyordu. Daha sonra mübadele sonrasında gelen Türkler hiçbir şeyden anlamıyorlardı. Hiçbir bilgileri yoktu. Geldiler kardeşim bu zeytin ağaçlarının içerisindeki incir ağaçları nedir deyip gidip hepsini kökünden söküp attılar. Cahillerdi, hiçbir şey bilmiyorlardı, yol yordam anlamazlardı, zeytinden mi hele hiç anlamazlardı gibi bir aşağılık kompleksi içerisinde bir yaklaşım var. Yani bu kabul edilebilir bir durum değil aslında. O mübadele sırasında Yunanistan'dan gelen insanlar da zeytin bölgelerinden gelen insanlar. Madem bu Rumlar burayı biliyorlardı ve bizim çok böyle kafamızda gözümüzde büyüttüğümüz o Yunan kültürü çok iyi zeytin yetiştiriciliğini biliyordu ve incirle zeytini birlikte değerlendiriyordu ve bir takım hastalık ve zararlardan kurtulabiliyordu. Ama oradaki zeytincilikle uğraşan Türkler maalesef bunlardan hiç haberleri yoktu. Türkiye'ye geldiler ve dediler ki kardeşim ya böyle iş mi olur ya kesin bu incir ağaçlarını. Şimdi biz efsanenin o tarafını bırakalım. Bilimsel olarak efsane içerisinde ne söylenmek isteniyor, ne vermek isteniyor ona bakalım. Ege'nin özellikle güney taraflarına bakalım. Alabildiğine zeytin bahçeleri vardır. Zaten insanlar orada bir şekilde zeytinin içine doğuyorlar. İncirin içine doğuyorlar. Tabiri caizse bu adamların hayatı incir ve zeytin üzerine kurulu.
Şimdi buraya baktığımız zaman alabildiğine zeytin bahçeleri içerisinde alabildiğine de incir ağaçları dikilir. Ve burada ne hikmetse hala zeytin sineğiyle ilgili çok ciddi mücadeleler yapmak zorundalar. Her sene çok ciddi masraflar harcayarak bu zeytin sineğinden kurtulmaya çalışıyorlar. Şimdi efsane o zaman nerede kaldı? Hani incir ballandığı zaman o zeytin sineklerine zehirli geliyordu. Gelmediğini biz bir kere Ege'nin bu tarafında çok net olarak görebiliyoruz. Bununla birlikte iddianın devam eden kısmında şöyle bir cümle var ki ne kadar doğru ne kadar yanlış onu da ayrıca konuşalım. Şimdi deniyor ki zeytinle incir meyvesi aynı dönemde çıkar. Şimdi ya bunu zeytincilik yapan ve incir üretimi yapan insanların böyle olmadığını çok net biliyorlar ama bunu bilmeyen insanlar da maalesef buna inanıyorlar. Hiç araştırma yapmadan temelinde ne var ne yok. Ya bu doğru mu? Bir efsane var ortada. Bunu paylaşacağım ben. Sosyal medyada insanlara yayacağım. Ama ancak doğru mu değil mi? Hiç düşünmeden zeytini, inciri aynı dönemde meyvesinin verdiğini iddiasıyla birlikte ortaya çıkıyor. Bu zeytin sineği dediğimiz aslında zeytini bir anlamda türünü devam ettirebilmesi için bir aracı olarak kullanan bir sinek türü. Baharın başlamasıyla birlikte hava sıcaklıkları istedikleri bir ortama geldiyse Nisan ayında. Yoksa genelde Mayıs ayı içerisinde topraktan çıkarlar ve ilk önce dişiler yumurta yapabilmesi için protein peşinde koşar. Daha sonra bu proteini sağladıktan sonra erkeklerle döllenir ve muhtemelen zeytin oluşabilecek daldaki en yakın yaprağa ilk dölün yumurtalarını bırakırlar. Daha sonra bu yumurta çatlar, çıkar. Bu şekilde devam ederken de en son gelir bu zeytinin içerisine deler, yumurtasını bırakır ve artık onun için yaşam bitmiştir. Bundan sonra bu yumurtladığı döllerle türü devam ettirecektir. Amacı bunun aslında çok fazla zeytinimizi zarara uğratmak, ekonomik anlamda bize sıkıntıya sokmak için değil. Ancak bir yaşam döngüsü içerisinde en rahat, en mantıklı bulabildiği zeytin içerisine bu yumurtalarını bırakıp türünü devam ettirebilme amacını güdüyor. Fakat zeytinin olgunlaştığı dönemle incirin olgunlaştığı dönem arasında ciddi bir fark var aslında. Şimdi bunu bilenler biliyordur. Onlara biraz komik geliyor, gülünç geliyor ama bilmeyenler nedense bu tarz efsanelere inanma ihtiyacı hissediyor. Bakın incir Türkiye'de ne zaman olgunlaşıyor, ne zaman hasata geliyor, o ballanma dedikleri zaman ne zaman bir bakın. 2. Zeytin meyvesi ne zaman ortaya çıkıyor ve zeytin sineği bu meyveyi ne zaman vuruk dediğimiz hale getiriyor ve içerisine yumurtasını bırakabileceği pozisyon yapıyor. Zamanlama çok önemli. İş işten geçmiş, incirler ortaya çıkmış, zeytin sineği tarafından yumurtası içerisine bırakılmış, ballanmış olan incirler bu zeytin sineklerini öldürüyor derseniz ben de böyle bir iddiaya, efsaneye gülerim. Aslında böyle bir şeye inanabilmek bile garip ama işte ortaya atılınca bir efsane inanma ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü biz Türk halkı olarak hiçbir şey bilmeyiz. Anadolu insanı ne hayvancılıktan anlar, ne meyvecilikten anlar, ne çiftçilikten anlar, ne doğal tarımdan anlar, ne hiçbir şeyden anlamazlar bizim de. Oysa ki Anadolu kadim tarım toprakları. Burada binlerce yıldır yapılan uygulamaları Batı insanı 1800'lerin sonunda, 1900'lerin başında fark etmiş ve ondan sonra bunları uygulamaya başladığı zaman hemen bizimkiler alkış kıyamet gitmişler. Aman ne kadar güzel bilgiler. Ya dön bir Anadolu'daki bilgilere bir bak bakalım ya. Hiç araştırdın mı? Hiç baktın mı? Bir kere kafamızdan şu aşağılık duygusunu bir atalım. Onu bir kenara koyalım, def edelim gitsin. Ve lütfen herhangi bir efsane içerisindeki saçma sapan bilgileri bir teyit etmeye çalışın. Bir check etmeye çalışın. Bir bakın gerçekten doğru mu değil mi bunu anlamaya çalışın. Bilimsel olarak anlamaya çalışın. Şu tıklama tuzaklarından lütfen kurtulun. İnternette araştırma yaparken ilk önce yazdığınız şeyin karşısına çıkan bilgiye bakmayın. Bu bir tıklama tuzağıdır. Sizi internet sitesine çekip bunun üzerinden para kazanmak ister.
Bunların çoğunun %95'inin, hatta %99'unun ne tarımla ilgisi vardır, ne hayvancılıkla ilgisi vardır, ne yetiştiricilikle ilgisi vardır. Bunlardan uzak olan insanların sadece bu işlerden para kazanılıyor. İnsanlar bunları okuyor diye sağdan soldan aynı yalan bilgileri veren başka bir siteden yazıyı alıp sağını solunu biraz değiştirip tekrar ortaya koymasıdır. Lütfen araştırma yaparken bilimsel araştırmalara bakın. Bırakın o tıklama tuzaklarını. Bir de bunların yüzünden kalkıp bana yok o öyle değildir, bu böyledir, bak şurada şöyle yazıyor, burada böyle yazıyor, bak ben bunu bulamadım gibi saçma sapan şeyler söylemeyin lütfen. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.